Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Beklediğimiz kahramanlar sonunda gözüktü. Şimdi yıldız özelliklerle beraber statlarını, becerilerini hep beraber inceleyeceğiz. İlk önce Otto'dan başlayalım. Maraşal, mızrak ve Maraşal Süvari ama Maraşal Süvari de bu sıra tabanlı bir kahraman. Robin Hood bunu bufflamaz, onu da söyleyeyim. Robin Hood'un çünkü ben imzasına baktım. Şey diyordu Robin Hood. İmza ikincil beceriler diyordu. Bu sıra tabanlı beceriler arkadaşlar. Denenebilir mi? Denenebilir. Ama belli başlı özellikleri veya da güçlendirmeleri, tetiklemeleri alamazsınız. O aşikar. Hemen kahramanımızın arkadaşlar bakıyoruz kumandan becerisine. Önündeki koni alanda bulunan en fazla üç düşman birliğine önündeki koni alanda bulunan en fazla 3 düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı şu kadar. Kudret bonusu. Birliğin ölümcül hasarı aldığında kutsal ışıltı durumuna girerek 7 saniye boyunca tüm hasarlara karşı bağışıklıklı hale gelir. Bu çok güçlü bir kumandan becerisi. Kumandan becerisini beğendim. Çünkü ölme eşiğindeyken çünkü öfke bedeli 200, 100 öfke veriyor. Bu sürekli çok hızlı tetikleyecek kumandanı. Yani hızlı kumandan atacağı belli. E, Bu durum yani şu ölümcül hasar var ya, kutsal ışıltı var ya, kutsal ışıltı sürekli tetiklenmez. Zaten ölümcül hasar aldığında yani ölmek üzereyken diyor seni diyor 7 saniyede ben ayakta tutacağım diyor. Hasar bağışıklığı veriyorum sana diyor. 7 saniyelik bir hasar bağışıklığı. Güzel bir beceri. Güzel bir kumandan becerisi. Statlarına bakalım. 99, 87, 71. Arkasına gelecek valiye bakalım. 103, 07, 97. Bunun statlarının validen düşük olması gayet normal. Çünkü bunun yerine gelecek vali kahraman arkadaşlar. Bu statlardan yüksek olmak zorunda. E, Kudreti 600'ü geçmez. 500, 550'lerde hani 550'lerde falan bir kudreti olur. Tabii çok fazla kudret mücevheri vermezseniz. Ana ordusunda ya da ikinci ordusunda oynayacaklar için söylüyorum bunu. Çok fazla kudreti olmaz. Şimdi geçelim abi imza becerisine. İmza becerisine şuradan bakacağız. İlk önce Safahane'yi bir okuyalım. Her 6 saniyede bir düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı şu kadar. Bu beceri her 3 kez etkinleştiğinde bir sonraki imza becerisinin bekleme süresi 3 saniye kısalır. 0, 6, 12, 4. 15. 15 saniyede 4 tane imza. Güzel. Octavia koyarsak ne olur abi? 8. saniyede Octavia'nın birlik hasarını %100 artırma bakımından faydalanmış oluruz. Bu birliğin içerisinde abi 8. saniyede Octavia'nın hasar artımı, %100 hasar artımı çalışıyor. Onu söyleyeyim. 3 saniye kısalır demiş. Her imza beceri etkinleştirildiğinde 1500'lük bir alan içindeki tüm birimlerin verdiği hasarı 3 dakika boyunca şu kadar artırır. En fazla 6 kez birikir. Çok güzel bir şey bu. Bu etki yalnızca konuşlandırılan birimlerin maksimum konuşlandırılabilir birimlerin %80'ini aştığı PvP savaşlarında çalışır. Bay bay. Bay bay. Şu beceriden nefret ediyorum. Şu beceri üzerinden nefret ediyorum. Oyunda zaten balina çok. Kraken çok. Yani balina da çok. Kendi denginden bile iki tane arkadaş olsa yani meydanda kendi denklerinden ya da senden bir tık aşağıda bile olsa gelse senin birliklerine ya da müttefik birliklerine anti vursa saniyeler içinde zaten %80'in falan altına iniyorsun yani. Şu çok gereksiz bir özellik. Şu özellik çok gereksiz bir özellik. Şu arkadaşlar becerimiz şu. Aha bu. Her 6 saniyede bir düşman birliğine kudret hasarı verir. Şu kadar. Bu beceri her 3 kez tetiklendiğinde bir sonraki imza becerinin bekleme süresi 3 saniye kısalır. Bu beceri bu. Şu savaşın ilk 20 saniyesi çalışır. 6, 12, 18. 3 tane falan. 3 stack falan. Zaten geri kalan şu. Ana imzamız bu arkadaşlar. İmzamızın 5 yıldız özelliğine bakıyoruz. İmzamızın birinci yıldız özelliği imparatorluk ayrıcalığının hasar oranı fazladan 120 artırır. Tamam, orada gördüğünüz hasarı 120 artıracak. İmparatorluk ayrıcalığı menzil içindeki birliklerin verdiği hasarı fazladan %1 artırır. Tamam. İmparatorluk ayrıcalığı her etkinleştirildiğinde 1500'lük bir alan içindeki tüm birliklerin aldığı hasarı fazladan %2 azaltır. Çarpışan her ilave düşman birliği için 0.5 artar. En fazla %3. 3 dakika sürer. En fazla 3 kez birikir.
Bu etki yalnızca PvP savaşında konuşulandan birimleri maksimum konuşulandan alınır mı? Alınır. Arana için alınır. Ya da yüksek seviye banlaysanız 5. ordu yapıyorsanız buna da gitmişseniz. E, Meydandaki hani KVK savaşları, dörtlü KVK savaşlarında ittifakınızı düşünüyorsanız işte arkadaşlarınızı, dostlarınızı bufflamak için ve kendi Krakenya gibi yüksek seviyeli birliklerinizi bufflamak için alınır. Çünkü sen yüksek seviye bir balinaysan zaten %80'in altına kolay kolay düşmezsin. Ama benim free to play low spender oyuncu kardeşlerim bu sizin birliğiniz değil. Bununla hasar veremezsiniz. Şimdi Kutsal Roma bu beceriye bakıyoruz abi hızlıca. Her 6 saniyede bir düşman birliğine kudret hasarı verir ve aynı zamanda birliğin aldığı hasarı 3 saniye boyunca %10 azaltır. Kahraman her 3 kez sıra tabanlı imza becerisini etiketlediğinde bir sonraki sıra tabanlı imza beceri hasarını %5 kudret bonusu artırır. Şu kontra atak beceri gibi hasar oranı düşük arkadaşlar. 6 saniyede bir çalışıyor da düşük yani düşük. Yani kontra atak beceride saniye başına çalışıyor. Saniye başına çalışıyor. Sen 6 saniye bir hasar vuracak beceriye şu hasarı koymam komik. Yani bunun yerine vahşi dans eder falan koysan daha iyi ama şu hasar azaltmayla hasar artırma, imza becerisi hasarını artırma için tabi bu beceriyi koyacağız. Bunun yanına hiddetli hücum kahraman imza becerisi her tetiklendiğinde kahramanın kudret hasarını şu kadar artırır 5 kez birikir yani %19,5 %20 desen %100 %95'lerde 96'larda falan bir şey yapıyor. Tam hesap şey yapmadım da şimdi. O civarlarda bir şey yapıyor. Pasif beceri. Dans eden savaş fili. Bu 100-300 vuruyor arkadaşlar. Bir sonraki beceri hasarında %50 ihtimalle %20 azaltıyor. Vahşi de arkadaşlar %280'lerde falan bir şey vurması lazım. Bakayım %235 vuruyor. 75'te karşının zırhını düşürüyor. Ben çok seviyorum vahşi becerisini. Karşının statını düşürdüğü için yani sana ait değil, genele ait bir şekilde düşüyor. Yani zırh düşüyor karşının. Ona vuran bütün birlikler zırhı düşmüş bir birliğe vurmuş oluyor. Vahşi becerisi güzel. Denemek lazım. Şunu denemek lazım. Bana kalsa Kutsal Roma İmparatorluğu'yla Vahşi. Arkadaki Octavia ile ya da Octavia bir de yeni gelen kahraman da vursun diye. Benim bu birlikte önerimi size e, göstereyim arkadaşlar. Bir dakikanızı isteyeceğim. Bu birliği yapacak arkadaşlar, oynayacak arkadaşlara ben ne öneririm? E, RAM da aynı şekilde arkadaşlar. Söyleyeyim baştan. E, Agresif oynayacaksanız diyorum. RAM'ın imza becerisi şu. Şu aşağıdakiniz şu 1500'lükten sonrasını saymayın. Yani yüksek seviye balina değilseniz saymayın abi orayı. Her 6 saniyede bir birimlerini yeniler. Yenileme oranı %40. Red bonusu ve birliğin alınan hasarı 3 saniye boyunca %13. Bu 135'lere falan takabül ediyor arkadaşlar. 5 yıldız bir ramın red bonusu ya hesaplamıştım. %35'lerde bir 3 saniyelik hasar azaltması var. İmza becerisi bundan ibaret. Bilginiz olsun. Ama nasıl oynanabilir? Ee, Otto, Ram bu. Nasıl oynarsın bunu? Ram'a huzurlu sığınak koyarsın. Tamam mı? Ram'a huzurlu sığınakla sebatı koyarsın kardeşim. Hasarı bunu attırırsın. Neden hasarı bunu attırırsın? Bunun kudreti çok yüksek. Bunun kudreti diğerlerinden yüksek olduğu için hasarı bunu attırırsın. Bunun imzası zaten İskender'le aynı. Buna ne alacaksın abi? Buna da kralın kılıcıyla üçlü hücumu alırsın. Ee, En azından Ram'dan daha fazla hasar vurur. Bunu tam destek değil de Ram'ı tam destek oynayıp bunu hem destek hem saldırı yönlü oynayabilirsin. Ya da benim önerim Otto, Octavia ve bu. Hun Xing Huang oynayabilirsin. Onu nasıl oynayacaksın? O Octavia'ya zaten arkadaşlar Kralın Kılıcı üçlü hücum alıyoruz. Tüm nitelikler mücevherlerini de buraya yerleştiriyoruz. En iyilerinden ana birlik oynayacaksan. 8. saniyede birliğin hasarını %100 artırıyor. Zaten İskender'in özellikleriyle aynı. Birazdan geleceğiz. Saldırı yönlü oynamak istiyorsan tabii huzurlu sınav olacak. Octavia varsa huzurlu sınavla oynayacaksın. Bir de Kralın Kılıcı'yla oynayacaksın. İkisiyle beraber oynayabilirsin. Ram'la oynayacaksan Kralın Kılıcı üçlü hücum. Ram'a huzurlu sığınak alacaksın. Bu kadarcık. Robin Hood arkadaşlar sadece süvari olarak gelmiş. Yani Maraşal taktikçi okçularda ne yapacağız? Oynayamayacağız Selahattin'le beraber.
Şu an Maraşal taktikçi okçuların hala tek kahramanı Selahattin olarak duruyor. Çok hızlı şekilde kumandan becerisi arttıracak. Orası belli. İmza becerisine şöyle bir şuradan bakalım. Tam olarak 5. yıldızda. Bir okuyalım. 5. yıldızı açalım. Neşeli yoldaşın yenileme oranı fazladan %15, öfke yenileme oranı ihtimalini de fazladan %20 artırır. Güzel. Neşeli yoldaşın kumandan imza becerisi hasarı güçlendirme etkisini fazladan %5 artırır. Neşeli yoldaşın öfke yenilemesini 2 puan artırır. Birliklerin yavaşlatılmış hedeflere %20 daha fazla hasar verir. Güzel. Güzel duruyor. Güzel duruyor da Otto'yu koyabilsek ne olur? Selahattin'le Robin'in önüne Otto koysak ne olur? Ben ondayım. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisinin etkinleşme ihtimalini %2,38 artırır. Kumandanın imza ikinci vuruş becerisinin etkinleştirdiğinde bildiğin birimlerini yeniler. Yenilenme oranı daha bir levelde %47,78. Arkadaşlar bunlar bir level oranları. Daha bunu 120 level atacağız. Ve kumandanın imza beceri hasarını 3 saniyeliğine %9,47 artırır. Bu her tetiklendiğinde %80 ihtimalle birliğin için 4,98 öfke yeniler. Her 3 saniyede bir tetiklenir. 3 saniyede bir arkadaşlar 5 öfke yeniliyorsunuz. %80 etkilediğine bakmayın. Çok aşırı yüksek bir oran. Yavaşlatılmış hedeflere verilen hasar ek olarak %20 artar. Sizin hasarın hani Sid'in ve birliğin vurduğu hasar %20 daha ne olacak? Artacak. Sid'i bir tık güçlendirmişler ama Lub'u işte kumandanın değişmesi lazım. Kumandanın değişmesi lazım. Sid'in kumandan becerisinde %70 hasar azaltma var. Hiçbir alta yaramıyor arkadaşlar. O söyleyeceklerim bu kadar. Dobby'nin imza becerisi gayet güzel. Güzel imza becerisi. Kanun ödeme koymuşlar. Normal saldırıdan sonra düşman birliğine kudret hasar verir. Birlik yenileme yapar. Adil yargı alınabilir arkadaşlar. Kanun ödemeyle adil yargı burada ne olabilir? Alınabilir. Ya da huzurlu sığınak, müzmin muharebe tamamen sizin oynayış tarzınıza kalmış. Ama hasar vurduğun, savunduğunun önündeyse tabii ki hasar vurduğun. Çünkü saldırıda bir nevi savunma. Karşıya ne kadar fazla hasar verirsen birlik sayısı azalacağı için sana vereceği hasara düşecek. Öyle de düşünmek gerekiyor. Her saldırı da aynı zamanda bir savunmadır. Robin Hood da bu şekilde, Otto bu şekilde arkadaşlar. Gelelim. Villa'da en son değineceğim. En son onu oynayacağız, yapacağız, bakacağız. Lianga. Zung, Lianga bakacağız arkadaşlar. Şöyle kumandan becerisi birliğin aldığı hasarı şu kadar azaltır ve kimin haline girer. Bu haldeyken konuşulan birimler 0,6 kadar kudret beceri hasarını doğrudan en fazla şu kadar azalır. 6 saniye sürer. 200 öfke bedeli, 100 öfke pat diye kumandan atar yani. Öyle söyleyeyim sana kısaca. Gelelim imza becerisine. İmza becerisine buradan bakacağız arkadaşlar. İlk önce 1. yıldızda neler alıyormuşuz? He-Man. Bundan sonra buna He-Man diyoruz. He-Man mucizesinin nitelik aktarım oranı %5 artar. Aktarım oranını %5 artırır. Savaşa girdikten sonra ilk 12 saniye için birliğin aldığı hasarı fazladan %5 azaltır. Sonra %2,5 seviyesine düşürür. Çok güzel imza becerisi 1. yıldız. He-Man aktifken kumandanın imza aktif becerisinin hasarını fazladan %15 artırır. İlave strateji bonusu. Çok tatlısın. He-Man mucizesinin He-Man halinin süresini 1 saniye artırır. Ve doğrudan alınan hasarın azaltma etkisini 0,5 artırır. Süresini 1 saniye, etkisini 0,5. Bakalım. Her 3 saniyede 1 saniyede. O zaman her 3 saniyede 2 saniye oluyor arkadaşlar. Her 3 saniyede 2 saniye 2 saniyeliğine çıkıyor. 5 yıldız yaparsanız He-Man haline girmesi. Bu hal sırasında tüm konuşlandırılan birimler 0,07 ya oraya 0,05 daha ekleyeceğiz. Kadarına denk alınan kudret beceri hasarını doğrudan azaltır. Ve %50 ihtimalle birimleri yeniler. Yenilenme oranı da şu kadar demiş. Hemen tam 5 yıldız özelliklerine bakıyoruz. Baba çok güçlü bir kahraman. Ben bu Liang kardeşimizi çok beğendim. Mutlaka alacağım. Hatta ilk 5 yıldızlayacağım karakterlerden birisi bu. Arkadaşlar bu daha vali kahramanı değil. Bu kahraman böyleyse Ramses'in arkasına gelecek valileri ben düşünemiyorum. Gerçekten düşünemiyorum. Muazzam bir güçlü olacak Ramses'e. Zhuang Liang temel niteliklerinin %7,98 kadarını kumandanın en yüksek temel niteliğinde kullanarak kumandan. Arkadaşlar bu etki %20 idi. 5. yıldızda kaç defa daha veriyordu?
Bu etki %15 mi %20 mi? Şimdi eğer biz bunu 5. yıldızda %20 olarak düşünelim arkadaşlar. Size bir hemen hesap kitap yapayım. Ben arka planda hesap makinesini açtım ve bunun 600 stratejisi olsa arkadaşlar bunun %20'si 120 levelde %20 de 5. yıldızla mı %20 yoksa 5. yıldızla %25 mi olacak? Onu bilmiyoruz. Biz %20 olarak hesaplayalım. 600'ün %20'si 120 yapar arkadaşlar. 120. 1 çarpı 1 oranı değil mi? 1 çarpı 1. 120 çarpı 1.1 132. Arkadaşlar savaş başlıyor ya. Savaş başladığında Ramsey 132 tane strateji veriyor. 132 strateji. Daha kudret de verecek, zırh da verecek. Öyle düşünün. Gerçekten çok güçlü kahraman. Ya yapılır. Güzel kahraman. Çok beğendim ben. Vali dışındaki kahraman böyleyse valiyi gerçekten düşünemiyorum. Savaşa girdikten sonra ilk 12 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %10.96 azaltır. Sonrasında bu azaltma düşerek %5.48 olsun. Her 3 saniyede bir 2 saniye He-Man haline girer. Bu hal sırasında tüm konuşulandan birimler %0.12 kadarına denk alınan kudret beceri hasarını doğrudan azaltır. Alınan hasarın en fazla %80 kadarını azaltır demiş. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hal sırasında tüm konuşlandırılan birimler diyor ya, alandaki tüm birimlerinden bahsediyor. Yani kendimden örnek vereyim. Ramses'in yanında çıkarttığım Kiros olsun, Belisarius olsun, işte yeni yapacağım komp olsun. Diğer birliklerin diğer 3 birliğinde ve bir Kraken için ya da yüksek seviye banda için diğer 4 birliği de arkadaşlar ne oluyor? 0.12 kadarına denk alınan kudret beceri hasarını doğrudan azaltır. Sana ait bütün tüm birimlere bir hasar azaltma veriyor. Gerçekten şahane. Yani bu e, görev kahramanı mı ya yoksa vali kahramanı mı bilemedim yani. Gayet iyi. Kumandanın imza aktif becerisinin hasarını 115 artırır ve %50 ihtimalle birimleri yeniler. Ve arkadaşlar 3. yıldızda hani 115 fazladan 115 artırır diyor ya. Şuradaki hasar artımına bakıyoruz mesela şimdi. Burada hasar artımı yok. Strateji bonusuyla hasar artımı yapıyor ya şimdi. 600 desek yine 600 çarpı 0.003 çarpı 15 artı 15. Arkadaşlar Fedora bize her 3. imzada 135 hasar artımı veriyordu ya. Bu kardeşimiz kalıcı olarak Ramses'in hasarını %42 artırıyor. Haberiniz olsun. Nice. Ve 3. yıldızla 5. yıldız arasındaki fark He-Man halini 3 saniyede 1 saniye yapıyor ya. O 5. yıldız 3 saniyede 2 saniye yapıyor. Tabi bir de statlar var. Karar sizin 3 yıldızla idare eder. 5 yıldızı da tatlı olur. Gelelim hemen arkadaşlar. Qin Shi Huang'a. Bu kardeş vali kahramanı arkadaşlar. Kudret 1.03, zırh 0.7, strateji 0.97. Maşallah diyoruz. Bayağı dayanıklı. Vali kahramanları gerçekten çok dayanıklı oluyor. Çok çok güçlü oluyor. Ram hariç. Ram da güzel de yani e, yani Barbaros'un statlarında öyle yapsan Barbaros ondan daha iyi bir vali kahramanı olurmuş. Neyse konumuz o değil. Bu arkadaşlar King Shi Huang bildiğiniz Büyük İskender. Büyük İskender'in bütün özelliklerini buraya almışlar, koymuşlar. Büyük İskender hakkındaki planlar değişmiş. Ee, Büyük İskender mızrak ve kılıçtı sınıfı. Aynı bunun gibi mızrak ve kılıçtı sınıfı. Büyük İskender'i 8. sezon vali kahramanı olarak Otto'nun yerine getirebilirler. Gelirse şaşmayın yani. Ee, Çünkü bütün özelliklerini almışlar. Demek ki değiştirecekler kahramanın. Bütün yapısını değiştirecekler. Belki başka sınıfta da gelebilir. Baksanıza. Her 6 saniyede bir kez birimlerini yeniler. Şuradan bakıyoruz yani. Ha işte Büyük İskender sana. Ha. Her 6 saniyede bir kez birimlerini yeniler. Yenileme oranı %49. Strateji bonusu, kudret bonusu. Çok güçlü bir etki. Hem buradan besleniyor. Bu çok yüksek bir şey arkadaşlar. Ve birliğin aldığı hasar 3 saniyeliğine %2.98. Strateji bonusu, kudret bonusu azaltıp aynı zamanda %15 ihtimalle bir saniyeliğine birliğin tüm hasarı yok saydığı hasar bağışıklığı haline girer. Kumandanın bir sonraki beceri hasarını %50 artırır. %50 artırır. %50. Büyük İskender'de kaçtı? Bizim o beğendiğimiz Büyük İskender'de %20 idi. Bu %50. Şeye mi koysak yani şimdi aklıma şey geldi. Belisarius Elizabeth bu da olur mu diye denemek lazım. Ben dener miyim? Yüksek ihtimal denerim. Deneyeceğim arkadaşlar. Deneme sonuçlarını size göstereceğim hesap var. Bu şekilde devam edecek hesap var. Deneyip göstereceğim sizlere.
Çok güzel kahraman. Yani Büyük İskender'in aynısı. Ee, Çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Bunun önüne gelecek kumandanı düşünemiyorum bile. Ama Octavia'yı Ram mı Octavia mı deseniz Octavia Otto Octavia Huang derim ben. En azından hasar atmış olursunuz. Zaten Huang ve Otto'nun defansif yönleriyle birlik yeterli defansif oluyor. Birliğin hasar oranı da var. Yani bir hasar atma potansiyeli de var. O potansiyeli Octavia ile beraber korumuş olursunuz. Bunu da inceledik. Şimdi gelelim arkadaşlar Kazıklı Voyvoda Vilad'a. Şimdi Vilad'cığım hareketlere bak ya. Şu hareketlere bak Allah aşkına. En yüksek kudrete sahip kahraman hasar verdiğinde demiş. Tamam bunları bir yavan okuyalım. %50 ihtimalle bir düşman birliğine kudret hasarı verirsin demiş. Yani Kiros hasar attığı zaman, beceri kullandığı zaman, hasar attığı zaman Kiros %50 ihtimalle Vlad da hasar atacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu hasar da %41.72 ve artış oranı da %44.24 yani bir kontra atak becerisi kadar maksimum %150 olacağını düşünüyorum ben. İlave kudret bonusu. En fazla demiş. Her 3 saniyede bir kez tetiklenir demiş. Bu yalnız bu 0 yıldız etkisi daha. Hasar verdiğinde %25 ihtimalle hedefin savunmasının şu kadarını yok sayar demiş. Kiros ayrı yok sayıyor kendi için. Vlad kendi için ayrı yok sayıyor. Bu çok güzel bir şey. Büyük ihtimal bunun arkasına da bir de hasar savunma yok sayan bir kahraman gelir. Kumandan becerisine sonra geleceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu iki beceriyi de bakalım hemen. Ee, Ölümcül ejder dikenine hızlıca bakıyoruz. Normal bir saldırıdan isabet aldığında %25 ihtimalle tamam kontratak yaparsın. Okey eyvallah. %140 güzel. En fazla her saniyede bir kez tetiklenir. Tamam. Bu beceri her 4 kez tetiklendiğinde bir sonraki etkinleşmesinde düşman savunmasının %40 kadarını yok sayar. Ve kendin hariç en yüksek kudrete sahip yani Kiros'un kahramanının verdiği hasar 3 saniye %25 artırır demiş. Ya çok güzel. Çok güzel beceri. Ölümcül ejder dikeni beğendim. Şimdi hortum süpürmesi alınmaz zaten. Zorlu misilleme alırsak fazladan 30 kudretimiz olacak. Vlad için savaşçı kükremesi alırsak ne olacak? Kontratak becerilerini ne dedim abi? Bu birliğe artık kontratak becerilerini yani bir tane kontratak becerisi olsa yeter. Bunun yanına hasar vuran başka bir beceri lazım. Çünkü kontratak becerileri yansıma hasarı vermiyor dedik. Oyuna isyan ettik. Savaşçı kükremesi gelmiş. Aktif beceri düşman birliğe kudret hasarı verir. %300 ve kahramanın hasarını 6 saniye %10 arttırır. Şimdi bizim Vlad'ımızın hasarı 600 olsa 0.003 çarpı 10 artı 10 %28. 6 saniye kahramanımızın hasarı %28 daha artacak arkadaşlar. Ben Vlad'ı çok sevdim. Çok güçlü. Gerçekten hemen ne yapacağız bir? İmza yıldızlarına bakacağız. Birinci yıldız ejderha gücü hasar oranını 120 artırır. Tamam. Ejderha gücünün savunma yok sayma etkisinin tetikleme ihtimalini %5 artırır. Savaşa girdikten sonra ilk 18 saniyede birliklerin %10 daha az hasar alır kudret bonusu. %28 hesaplamıştık zaten savunmadan. Ee, imza becerisinden de bir %28'lik hasar azaltımı var dostlar. %28 hasar artışı var beceriden imzadan da %28'lik hasar azaltması var. 600 kudretli bir Vlad'da. Buraya bakıyoruz. Ayrıca ejderha gücünün kudret hasarı tetiklenme ihtimalini %10 ve savunma yok sayma oranını %5 artırır. Ejderha gücünün. Çok güzel. Şimdi komple şöyle bir bakalım. En yüksek kudrete sahip kahramanın hasar verdiğinde yani Kiros %60 ihtimalle bir düşman birliğine kudret hasarı verirsin. Hasar oranı %61. Bu daha bir yıldız kudret bonusu. Arkadaşlar vali kahramanın artışı 3'tü. Bunun 4. Vali kahraman hem stratejiden besleniyor hem kudretten besleniyor. Artış oranı da gayet yüksek. O mızrak için söylüyorum ben. Ee, Yani Vilat'ta 4 o 3 bir dikkatinizi çekerim. 5. yıldızda. Yani onun bonusları var ya çok uçurum olacak. Yani çok yüksek. Hem stratejiden besleniyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim.
Wang mıydı neydi işte o vali kahramanı Maraşal Mızrak. Hem stratejiden besleniyor hem kudretten besleniyor beceriler. Muazzam güçte ve kudret artış oranı da çok yüksek. 1.0 kaçtı? 3 müydü 4 müydü neydi? Kudret hasarı verirsin. Kudret bonusu demiş. En fazla her 3 saniyede bir kez tetiklenir. 3 saniyede bir defa tetikleniyor maksimum arkadaşlar. Maksimum 3 saniyede bir kez tetikleniyor. Hasar verdiğinde %30 ihtimalle hedefin savunmasının %9.42 kadarını yok sayarsın. Okey. Savaşa girdikten sonra ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %10 azaltır kudret konusu. Çok güzel. Ya, imzası da güçlü, şeyi de güçlü, becerisi de güçlü. Şimdi en son kumandan becerisine geleceğiz demiştik arkadaşlar. Hadi gelelim. Vaktif beceri vardı ya arkadaşlar. Savaş kükremesi midir? Neydi onun ismi? Savaş kükremesi. Bak şimdi. Bunu kumandan olarak oynarsak ne olur? 250 öfke barımız var. Savaşa girdiğimizde bize 100 öfke veriyor. Kiros'la aynı. Öfke barı ve ilk öfke miktarı Kiros'la aynı. Yani Kiros'un kumandan becerisine bir geçelim ondan sonra buna atlayalım derim. Kumandan becerisi. Önündeki konu alandaki 3 düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı %370. Ya 3 kişiye banko %370 vuracak. Geri kalanların da bunun işte belli bir oranını vuracak. İşte %70 kadarını falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O kadarını vuracak. Ve büyük kilosun özelleştirilebilir becerisinin karşıt saldırı tekleme ihtimalini 12 saniye %10 artırır. Ya eskiden olsa okey. Eski yani yansıma hasarı kaldırılmadan önce, ayarları değişmeden önce Belisarius kompu daha öne çıksın, Malik kompu daha öne çıksın diye kilosun içinden geçtiler becerilerinin. Mahvettiler. Ama imzasıyla bir şekilde toparladılar ama eski hali çok daha güçlüydü. Çok daha iyiydi. Yani eski hali olsa iyiydi. Bu kumandan becerisi vazgeçilmezdi. Ama şu an sana 10 kişi saldırıyor işte 5 kişi saldırıyor. Birine bir tane vuruyorsun. Birine bakmışsın baş raporda 3 tane vurmuş. Öbürüne 8 tane vurmuş. Öbürüne hiç vurmamış. Şu beceri ya da şu beceri. Hiç vurmadığı da oluyor yani. Yansıma hasarı yok çünkü. Ne yapayım ben bir tane fazla atmayı bunun. Tamam bir tane fazla atması benim ne işime yarayacak artık. Yansıma hasarı yok çünkü. Bir tane fazla atıp 130K'lık işte 140K'lık bir birlik gelecek. Ona bir tane vuracağım. 2000. Bak 2000 ha hasar sürü 1500 2000. 140K'dan 138K'ya düşüreceğim. Bunun için mi? Ben bu kumandan becerisini kullanayım artık. İmza becerileri zaten yetiyor. Gelelim abi hemen Vlad'a. Vlad'ın kumandan becerisine. Alın size kumandan. Alın size kumandan abi. Hayırlı olsun. Kudreti 1.02, kilosun 1.07. Tamam kudretli olarak önde ama başka ayrıntıları var tabi. Zırh 0.9, strateji 0.65. 0.9, 0.65. 86, 58. Yani kumandan olarak ilk hasar yiyecek ya. Kumandan olarak daha dayanıklı. Dayanıklık olarak daha dayanıklı. Zaten özelliklerinden her şeyi topluyor. Zafer kütlemesi savaş. Zaten arkadaşlar savaş kütlemesi de var. Şimdi bakıyoruz buraya. Önündeki konu alanında bulunan en fazla 2 düşman. O 3'tü bu 2 ama önemi yok. Sadece 2 tane düşmana bu hasarı %100 yansıtacak. Ona vuran diğer birliklere belli bir oranında olanı yansıtacak. Plat bonusu demiş. Sonraki 6 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı azaltır. Tamam. Bak ne güzel. Ne güzel. Sana dayanıklılık veriyor ilave. İlave daha fazla dayanıklılık veriyor. Kilosu sen arkada da oynasan, önde de oynasan aynı olacak. O imza sayısı değişmez. Aynı imza sayısını atacak sana. Çünkü imza sayısının tetiklenmesi tamamen pasif beceriler, komputer becerilerinden kaynaklı. Ve bu Vlad'ı koyduğun zaman hem saplardan hem de kumandan becerisinden dayanıklılığın artacak. Ve %40 ihtimalle kudret hasarını normal değerine 1.06 yani şu kadar katına çıkarır demiş. Kudret hasarın değerlerini artırıyor arkadaşlar. Yani olsun. Vlad, Kiros, Mansa Musa hepinize hayırlı olsun. Bununla yapacağım. Yaptığım zaman zaten görürsünüz yayınlarda, videolarda. Yeni kumandanımız Vlad şimdiden hayırlı olsun. Peki Lübü'de oynandırma. Şimdi Lübün var, Timur'un var, Atilla'nın var. Kimi çıkartacaksın? Bir Atilla yani 520 kudretlik bir Atilla 5 yıldız. Lübü'ye 3. sırada oynarsan 370 falan kudret basıyor imzasıyla beraber. Bütün birliği çifte saldırı haline sokuyor.
kritik savaşçı şeyle eleştirilerle kritik falan vuruş oranı falan veriyor. O Atilla'yı mı çıkartacaksın? Ya da Timur'u yeni 5 yıldız yapmışsın. Hop yerine Vlad mı alacaksın? Ya da Vlad'ı kumandan oynayıp Lubu'yu oynayıp arkaya Atilla mı koyacaksın? Timur mu koyacaksın? Timur yapanlar için söylüyorum bunu. Kafalar karışık burada. En iyisini yapmak için mi yapmak istiyorsun? Bence gerek yok. Eğer böyleysen Lubu'nun kendi kahramanını bekle. Zaten oyunda yapabilirsin demiş. Yani al yap dememiş. Meta diye koymamış oraya yani önermemiş. Güçlendirir mi? Güçlendirebilir. Denemek lazım, görmek lazım. Vlad çok güçlü çünkü. Ama Atilla'm varsa, Lub'un varsa diğer kahramanın da yani 4 yıldız Durgavati, 3 yıldız Durgavati, ne bileyim 5 Guan Yu, 4 Guan Yu, 3 Guan Yu'ysa Vlad alıp koyabilirsin. O zaman sana hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Valla görüşlerinizi, yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka arkadaşlar bu benim için önemli. Bir de şunun altını çizeyim. Bu Vlad ve yeni gelen Liang'ın çarka değil de görevle gelecek olması iyi bir şey. Umarım oyun bizi yanıltır, ters köşe yapar. Yani şu konuda söylüyorum. Bize 3 yıldız, 4 yıldız olacak şekilde görevler sunar ki uzun soluklu sezon boyunca biz de rahat rahat ne yaparız? Yapabiliriz. Tutup da bize al sana işte 50 madalya, 100 madalya tamam geri kalan 500 madalya da sana ait sen bas derse bizi şaşırtmamış olurlar. Çünkü Çinli oyun yöneticilerinde oyun kültürü yok. Oyunu yapmışlar, güzel yapmışlar. Bak onu konuda tebrik ederim ama yönetime dair hiçbir şey yok. E, Kendilerini düzeltmelerini de beklemiyorum ben. Yani istemiyorum artık. İnşallah oyun Korelilerin ya da Avrupalıların eline geçer de daha da iyi bir hale gelir. Bu oyunu geliştirecek adamlar Korelilerle Avrupalılar, Çinliler bu oyunu kolay kolay geliştireceğini düşünmüyorum. Yani geliştirirler de çok yavaş geliştirirler. Şu oyunu Kore ile Avrupalılara versen ya da Korelilere versen bu oyun 4-5 ayda bak nerelere gelir. Orası da ayrı bir dava. Ayrı bir mevzu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.